Herkese selam millet. Bugün bu videoda özellikle gençlerin ve motora yeni başlayacak olanların çokça merak ettiği bir motor 2023 model CF-NK 250 ile beraberiz. Motor ki hani okul hayatında, ortaokulda, lisede okulun sevilmeyen çirkin bir çocuğu vardır. Genelde dışlanır, hor görülür, ortamlara çağrılmaz. O da iyice içine kapanmıştır zaten ama eve gittiği zaman harıl harıl ders çalışır, ansiklopedi kurcalar, bilgisayara girer, oralardan bir şeyler kapmaya çalışır. Çünkü o kompleksleri yenmesi, toplum içerisinde kendine bir yer edinmesi lazımdır. İşte bu motor o çocuk. CF Moto'da geçmişten bugüne gelen bütün o eleştirilere kulağını kapamamış, oturmuşlar sabahtan akşama, geceden gündüze harıl harıl çalışıp bu motoru bugünkü haline getirmişler ve bugünkü haliyle bu motor bizi çok şaşırttı. Tasarımı gerçekten çok güzel. Özellikle de ben bu rengini çok beğendim ve bu hafta bu motorla gezdiğimi gören herkes abi hayırlı olsun yeni motor aldın diye yanıma geldiler ve görenlerin de hemen hemen hepsi tasarımı çok beğendi. Fakat olay sadece dış tasarım değil, içi de bir o kadar dolu. Motorun bulunduğu sınıfa göre gerçekten çok fazla özellik koymuşlar. Hatta o kadar fazla özellik var ki diyorsun ki ya bu motorun fiyatını artırmak için mi bunları koymuşlar diye, ama bakıyorsun fiyatı da muadillerine göre uygun. Mesela burada TFT ekran var ama sadece iPad'i yapıştırmakta kalmamışlar. İçine Bluetooth'unu da koymuşlar. Böylelikle telefonunla bağlantı kurabiliyor. Gelen aramaları burada görüp cevaplayabiliyorsun. Hatta hızlı arama ekleyebiliyorsun oraya. Ve yakında bir güncelleme ile beraber navigasyon da gelecek diyorlar. O da yol takibini buradan çok kolaylaştıracaktır. Ayrıyeten ekranda gündüz modu ve gece modu bulunmakta. O da hava kararınca sensörlerle otomatik algılayıp gece moduna geçiyor. Bir değişik bir özellik, burada mod tuşu var. Bu mod spor mod ve eco mod olarak ekranı değiştiriyor. Yani bunun motorun gidişini de değiştirdiğini söylüyorlar ama ben öyle bir şey hissedemedim. Bu birazcık daha psikolojik bir değişiklik gibi geldi bana. Çünkü bunu spor moda aldığınız zaman ekran kırmızı, göstergeler kırmızı bir hal alıyor. Eco moda aldığınızda daha beyaz, daha grimtırak bir havaya bürünüyor. Yani o bence biraz psikolojik bir etki yaratmış gibi geldi bana. Hani bunun tam tersini düşünüyorsanız da yorumlarda bildirin lütfen. Ön arka aydınlatmalar LED gerçekten de çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Özellikle de gece sürüşünde selektöre bastığın zaman bayağı bir fark ettiriyor kendini. Sinyaller yine çok güzel entegre edilmiş. Biliyorsunuz ben bu LED sinyalleri pek sevmememle beraber bu LED sinyalleri nereye koyuyorlar, ne yapıyorlar diye çok da sinir olurdum. Bu motorda güzel yerlere yerleştirilmiş, gerçekten de şık duruyor. Plakalık da aynı şekilde. Plakalığı da MT9 ve Scrambler'larda özellikle görmeye alışkın olduğumuz bu tekerlek üzerine bir monte edilerek konulmuş buraya. Bu da buna daha fazla bir agresif görüntü elde etmiş. Bir de biliyorsunuz biz arka lastiği kalın daha çok severiz. Bu plakalık sayesinde o lastiğin ince görüntüsünü de biraz kapatmış. Arka tarafta da biraz daha agresif bir görüntü elde etmiş. Bir önceki kasaya göre gidon kalınlaşmış. Gidon kalınlaşmasıyla beraber burada gidon bağlantı aparatı da kalınlaşmış ve hakikaten güzel olmuş. Yani buraya motora oturup baktığın zaman burada güzel bir görüntü seni karşılıyor. Kumanda kalitesi bir önceki kasaya göre yine kaliteli bir hale gelmiş. Daha güzel bir hale gelmiş ama hala bir Japon kalitesi yok kumandalarda. Aynaları değiştirdik diyorlar. Hani biliyorsunuz benim gibi uzun boylu ve iri yarı bir adamsanız bir önceki modelde, bir önceki kasada, hatta benim XSR'ımda bile arkaya görürken ben kolları içeri çekmek zorunda kalıyorum. Evet, bu modelde onu çözmüşler ama bu sefer de ayna çok acayip hormonlu meyve gibi bir hale gelmiş. Yani çok kocaman iki tane ayna var burada. Evet, bu büyütülmüş aynalar araya girerken sağa sola çarpabiliyor. Bak az önce otobüse sürttürdük birazcık. Aynalar çok çirkin olmuş ya. Yine boy konusuna gelecek olursanız bu motor bana incelemesini yapacağım zaman kesin küçük gelir diyordum ama
hiç öyle olmadı. Yani gördüğünüz gibi bacak pozisyonum, burada depoyu rahatça kavrayabiliyorum ve burada neredeyse bir 5 santim kadar da yer var. Yani benden daha uzun boylu biri bile bu motora rahatlıkla sığabilir, rahatlıkla kullanabilir. Bu konuda beni hiç üzmedi. Gayet rahat bir şekilde kullanabildim motoru. Yolcu konforu ve sürücü konforu derseniz sürücü konforu gerçekten iyi. Yani burayı yumuşak bir sele yapmışlar ama yolcu konforu hala sert. Yani bununla beraber bir yere gittiğinizde atıyorum 100 kilometre artçınla bir yola gittin. O 100 kilometre sonra ya ben inemiyorum, bacaklarımı hissetmiyorum, durmuyor, hareket edemiyorum diyebilir ve siz motorda kalabilirsiniz. Böyle şeyler yaşarsanız da şaşırmayın. Bu artçı tarafı biraz sert. Titreşim konusu. Motorda titreşim var. Özellikle de üst devirlerde motor ben tek silindirim bak titriyorum diye sana kendini hatırlatıyor. Bunu da daha fazla hissetme diye zaten motorun da burada ayaklıklarına kocaman yastık gibi lastikler koymuşlar gördüğün gibi. Yani bunda titreşim yok diyene buradaki lastiği gösterebilirsin. Artık buradaki lastiğin kalınlığından ne kadar titreşim olduğunu sen anla motorda. Tasarım konusunda yine kullanıcı dostu bir değişikliğe daha yer verilmiş. O da şu ki depo tasarımı eskiden sağ ve sol 3 parça olmak üzereyken bu kasada sağ ve sol toplam 6 parçadan oluşuyor. Bunun da nedeni dedim ya işte bu motora yeni başlayanlar ve genç kardeşlerimiz tercih ediyor diye. Motoru yatırdın, sağa ya da sola yatırdın. Küçük bir hasardan dolayı komple büyük kocaman parçalar değiştirme, küçük küçük parçalarla hasarını giderebil diye bunu böyle düşünmüşler. Fakat bunun da şöyle bir handikapı olacak diye düşünüyorum. Fazla parça demek ileride fazla trim sesi demek. İleride böyle parke yollara girdiğiniz zaman falan buralardan bayağı bir takır tukur ses gelecek gibi görünüyor. CF Moto 2023 model NK250 modelinde sadece bu dış kozmetik özelliklere değil motor bloğunda da bazı değişikliklere gitmiş. Bu özelliklerde, bu değişikliklerden en önemlisi de motor üst kapağını değiştirmişler ve yanma odasını genişletmişler. Bu sayede de 1,5 beygir kazandık diyorlar. Tüm bu değişikliklerle bu motor şu anda 249 cc 4 zamanlı sıvı soğutmalı 26 beygir bir güce sahip. O 1,5 beygirlik farkı sen hissettin mi derseniz motor daha rodajda olduğu için ben tam hissedemedim. Ayrıyeten bu motoru yurt dışında aynı motor bloğuyla 300 cc olarak satıyorlar. Ülkemize 300 değil 250 cc olarak geliyor. Demek ki burada motorda da bir kısıtlama durumu mevcut. Ama bunu yok abi ben hissettim gerçekten de 1,5 beygir fark var diyenler varsa da lütfen yorumlarda bizi bilgilendirsinler. Motorun gidişi iyi. Yani o 249 cc'yi gerçekten de kullandığını hissediyorsun. Önceki kasalara göre o 1,5 beygirlik fark ediliyor mu? Orası bir muamma. Yine gidişi daha güzel olsun, daha akıcı bir sürüş olsun diye gaz telinde de bir değişikliğe gitmişler. Eskiden NK250'lerde tek tel çekiştirme sistemi varken şimdi Japon motorlarında da daha çok görmeye alışkın olduğumuz gaz telinde çift tel sistemine geçilmiş. Böylece gaz hassasiyeti daha yumuşak olmuş ve gazı bıraktığınızda da o laps diye motorun öne kapanmasını da önüne geçmişler. Yeni kullanıcılar için de kullanıcı dostu bir özellik daha eklenmiş bu motora. Biliyorsunuz ki motora yeni başlayan kardeşlerimiz vites düşürmeyi pek ayarlayamazlar. Aniden debriyajı bırakırlar. Arka tekerde kitleme olur. Bunun da önüne geçilmesi için bu motora kaydırmalı debriyaj koymuşlar. Gerçekten de bu sınıfta, bu fiyatta bulunması zor bir özellik olmuş. Fakat vites geçişleri genelde bu sınıfta ve bu cc'de motorlarda çok rahat olmasına rağmen ben bu motorun vites geçişlerini biraz sert buldum. Vites kolu o kadar yukarıda kalıyor ki yani böyle vitesi yukarı atmak için ayağımı şöyle yukarı kaldırmam yetmiyor. Komple bacağımı kaldırıyorum. Yani bunları servislerin, bayilerin motoru teslim etmeden önce ayarlaması, standart hale getirmesi lazım. Şimdi bu motoru kullanan kardeşimiz motor konusunda çok fazla tecrübeli bir arkadaşımız değil. Yani nereden bilecek şimdi onun nasıl olduğunu, gerçeğinin nasıl olduğunu? İşte bunlar hep servis konusunda, servisler konusunda eksi. Motorda ön arka ABS sistemi var ama bana sorarsanız fren pek yeterli kalmıyor. Evet, düşük süratlerde frene abandığınız zaman neredeyse stopiye kadar gelecek şekilde freni tutuyor ama yüksek süratlerde aynı etkiyi göremedim ben. Hatta motoru olan arkadaşımız bayiden motoru çıkardığında da aynı hissiyatı almış ve geri dönüp ya bunun frenlerinde bir sıkıntım var dediğinde o öyle biraz kullan geçer demişler. Yani bu pek geçecek gibi durmuyor. Eğer bu motora sahipseniz bizim frensiz motor kullanma videosunu mutlaka izlemeniz gerekecek gibi duruyor. Ön tarafta ters maşa bir amortisör var. Amortisör gerçekten güzel çalışıyor. Şehir içerisinde özellikle agresif kullanayım, birazcık aralara gireyim, çıkayım dediğin zaman sizi üzmüyor. Arka tarafta da viraj hakimiyeti
hakimiyetini arttırsın ve daha kararlı bir yol tutuş sağlasın diye daha sert bir amortisör kullanmışlar. O da başarılı olmuş ama onu da lastikler baltalıyor. Egzoz çıkışı Euro 4 uyumlu, artık daha sessiz bir egzoz var ama ben hakikaten sürerken egzoz sesini çok beğendim. Özellikle üst devirlerde motoru dinlemek keyif veriyor. Motorun sesi çok güzel. Ses gerçekten acayip tatminkar. Ayrıca egzoza da böyle güzel değişik bir krom bir görüntüyle daha agresif bir görüntü haline de getirmişler. Tabii bu kadar özellik koymak da bitmiyor. Bu bütün koyulan özelliklerinde uzun ömürlü olup olmadığı önemli ki ben bu motoru incelemeye başlamadan önce CF Moto'nun forumlarına çok girdim çıktım ve orada aman abi ekranı su tutma, ekran bozulur, işte ABS beynin bozuldu gibi bir sürü konu başlığı gördüm. 2023 modelde bunların ne kadar önüne geçtiler, kaçta kaçının sorunlarını giderdiler bilmiyorum. Bunu yaşayarak göreceğiz ama böyle bir mevzu da var. Bunu da bilin diye söylüyorum. Yakıt konusunda şu anda rodajda olduğu için tam net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü motor şu anda çok fazla yakıyor ama yine forumlardan incelediğime göre 100 kilometrede 4 litre civarı yakıyormuş ki daha uslu, daha sakin kullanışlarda bu 4 litre daha da aşağıya inebilir diye düşünüyorum. Nesini beğenmezsiniz? Birinci olarak lastikler. CF Moto dedim ya, gelen eleştirilere hep kulağını tıkamayan, kendini geliştirmeye çalışan bir marka diye. Bu konuda da yine kendini geliştirmek için bazı adımlar atmış ama yeterli olmamış. Söylediklerine göre daha kaliteli ve daha iyi çift hamurlu bir lastik takmış motora ama bu lastik de motora yeterli gelmemiş. Siz eğer daha kaliteli ve daha iyi yolu tutan bir lastik alırsanız motosiklet potansiyelini çok daha iyi yolda gösterecektir. Bakın bu konuyla alakalı bana da eskiden söylerlerdi. Ben bunu yaşamadan anlamadım. Benim XSR'ımda biliyorsunuz daha önce Pirelli'nin Phantom diye bir modeli vardı. Böyle Cafe Racer desenli falan bir model. Motor ne zaman gaz açsam arkası bir sağa bir sola oynuyordu falan, böyle güzel yol tutmuyordu. Frenlemem kötüydü. Sonrasında ben buna MT-60 RS'leri aldığımda sanki bambaşka bir motor kullanıyormuş gibi oldum. O durum bu motorda da geçerli. Bu motora da iyi bir lastik alırsanız motor bambaşka bir motor haline gelecektir. Bir diğer beğenmeyeceğiniz konu parça sorunu. Her ne kadar bayiler parça sorunu artık yok, bu olayı çözdük deseler de bu motorun incelemesini yapacağımı duyan CF Moto sahipleri abi ne olur videonda şu parça sorunlarına da değin dediler. Gerçekten de hala bayilerde, hala servislerde parça bekleyen motorların olduğunu söylüyorlar. Ben onların yalancısıyım. Bir diğer önemli husus da servis konusu. Hani bu motor 2022'den 2023'e gelene kadar bu kadar güncelleme geçirmiş, bu kadar gelişmiş. Hani bu gelişim ve güncellemeden ülkemiz servisleri ve bayileri de biraz nemalanmıştır diyorsun ama gel gör ki durum hak getire. Mesela bu motoru alan arkadaşımız daha motor 100 kilometredeyken yolda giderken arka plakalık doğru monte edilmediği için plakalık yolda giderken düşüyor ve kabloyla da bağlı olduğu için sürüklenmeye başlıyor plakalık. Neredeyse arka lastiğin arasına girecekmiş ve arkadaşımız büyük bir tehlike atlatmış orada. Hatta bu durumu da, bu olayı da videoya kaydetmiş. Şimdi gelin izleyelim bakalım neler yaşamış. Hocam normal yolda giderken arka bu plakalık aşağı düştü. Direkt düştü. Tekere doğru çamurluk sıkışıyordu. Plakaya gittim aldım. Parçalanmış alt tarafı. Baktığım zamansa vida yani sıkılmamış bile. Gevşek bırakılmış direkt. Etraftaki araç sayısı fazla olduğundan biraz daha ileri gitmek zorunda kaldım. Hızım yaklaşık 60'taydı. Zaten rodajda. Motor yanına gidiyorum. Plakalık o direkt yerdeydi. Sürtünüyordu. Ben kaldırdım yukarı. Kablo tuttu galiba. Bu direkt aşağı düşmüş durumdaydı. Zaten parçaları da burada. Aha bu şekilde. Yani bir tane vida var. O da sıkılmamış. Gerçekten zor durumda kaldım. Yani ne diyeyim ya. Şimdilik kabloyla tutturdum. Şu plakalıkta bir zarar var şurada. Orijinal parçasında Allah'tan bir şey olmamış. Ama burada vida yok.
Burada vida yok, onu söyleyeyim. Burada da yok. Buradaki de gevşek. Muhtemelen buradaki de gevşekti, çıktı. Ya da buradaki de. Şu ikisinde vida yok şu an. Şu an sıktılar. O sıvıyla beraber yaptılar. Şimdi sağlam oldu dediler ama gönül isterdi ki bunu en başta yapsalardı. O şekilde. Tabii konuyla ilgili ertesi gün servisi arıyor. Servis müdürü titreşimden düşer normal diyor ama gelen usta biz doğru monte etmemişiz, hata bizim deyip hatasını kabul ediyor. Toparlamak gerekirse 2023 model CFNK 250 beni çok şaşırtan, hatta inceleme yapacağımıza karar verdiğimizde bakalım ne gibi eksiklerini bulacağız diye başlayıp da mevcut özellikleriyle şok eden bir motor oldu. Bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle yani Temmuz 2023 itibariyle motosikletin satış fiyatı 145.000 TL civarlarında. Yani 145.000 TL'ye bu motor alınır mı alınmaz mı ona siz karar verin, çünkü ben fiyat algımı tamamen kaybetmiş durumdayım. Yani ben bu videoyu editleyip kanala yükleyene kadar bile belki zam gelmiş olacak. Onun için fiyat konusunu size bırakıyorum. Evet millet, kanalımızın ilk incelemesi de bu şekildeydi. Bu incelemeden çıkaracağımız sonuç da şu oluyor. Demek ki büyük konuşmamak lazım ya da insanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş derler ya. İşte bendeki de o durum. Ben her ne kadar canlı yayınlarda ya da beni yakaladıkları yerlerde abi Çin malı motor alayım mı, Çin malı motor alayım mı diyenlere yok kardeşim aman uzak dur desem de işte ilk incelememiz bir Çin malı motor oldu. Onun için büyük konuşmamak lazımmış ve bu motoru da biz çok beğendik. Bu motoru incelememiz için güvenip bize teslim eden Mutlucan Göztesen'e de teşekkür ederiz. Umarım bu incelemeden keyif almışsınızdır. Bu ve bunun gibi incelemelerin ve bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.